Merhabalar, bu küçük ördek anahtarlığımı o kadar çok sevdiniz ki benden büyüğünü istemiştiniz. Ben de hemen ördüm. Tarifi dikişsiz olarak hazırladım. Ayaklardan başlayıp tepeden bittiğimizde bebeğimiz hazır oluyor. Bu şekilde çok çok rahat. Özellikle yeni başlayanlar kolaylıkla yapabilsin diye en temel terimlerden başlayarak anlattım. Hazırsanız hadi gelin yapımına geçelim. Malzeme listemize geçelim. Bebeğimiz için 3 tane rengimiz var. 50 gramlık ipler yeterli olacaktır. Hepsinden içine boncuk elyaf kullandım. Bunun dışında bu ipler için, amigurumi ipleri için 2 ya da 2,5 numara tığ ile örebilirsiniz. Ben tulip tığ kullandım. 6 numara 1,4 milim benim kullandığım tığ. Şimdi yaparken tarifi dikişsiz olarak ben hazırlayacağım. Çok güzel, bu şekilde örerken kafasına kadar bittiğimizde her şey hazır olacak. O yüzden kollarını ve bacaklarını yapalım, hazır olsun. Örerken de bunu birleştirerek çıkacağız. Şimdi kollarından başlayalım yapmaya. Bunun için öncelikle sihirli halkamızı yapıyoruz. Sihirli halka için ipimi böyle birazcık geriden aldım. İpimi şöyle çeviriyorum. Tığımı içine batırıp arkadan ilmeği alıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Böyle bir halkamız oldu. Şimdi halkamızın içine 6 tane sık iğne yapacağız. Sık iğne, tığımı batırıyorum. Arkadan ilmeği alıp ikisini birlikte çekiyorum. Bunun ismi sık iğne. Tığımı batırdım. Arkadan ilmeği alıp ikisini birlikte çekiyorum. Şimdi bu şekilde halkamızın içine 6 tane sık iğne yapalım. Şu an 3 oldu. 3 4 5 ve 6. Daha sonra şu ipliğimizi çekelim. İpimiz sıkılandı, bakın ortası. Şöyle elimle ovalleştiriyorum. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Yani bunu bunun içinden geçireceğim. Şimdi 6 tane. İkinci sırada hepsinden artırma yapacağız. 12 tane olacak. Artırma bir sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yapmak demek. Birleştirdiğime değil, hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Arkadan ilmeği alıp bu şekilde birinci sık iğnemi yaptım. Aynı deliğe bir tane daha batıyorum. İkinci sık iğnemi yaptım. İlk yaptığımız sık iğneye şöyle küçük bir parça iplik keselim ve bu bizim işaretleyicimiz olsun. Sıramızın bittiği yeri görelim. Şurası benim ilk yaptığım sık iğneydi. Buraya işaretleyicimi takıyorum. Şimdi birinci artırmamızı yaptık. Yani bir sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. Yine bir sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yapıyorum. İkinci artırmamı yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. Yine 2 tane sık iğne yapıyorum. Üçüncü artırmamı yaptım. Aynı deliğe tekrar sık iğne yapıyorum. Dördüncü artırmamı yaptım. Beşinci artırmamı yaptım. Ve son 6. artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. İkinci sıranın sonu 12 tane sık iğne. Şu başak gibi olanları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi 3. sırada bir ör bir artır yapacağız. 12 taneydi. 3. sırada artırma eksiltme yapmadan 12 tane olarak öreceğiz. Başladığımız sık iğne şurası. Sıramızın bittiği yer. İşaretleyicimi buraya takalım. Şimdi 3. sırayı artırma eksiltme yapmadan 12 tane olarak örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 dediğimde sıra sonuna geliyorum. 3. sıranın sonu 12 tane sık iğne. 4. sırada bir ör bir artır yapacağız. 18 tane olacak. Şimdi birinci artırmamızı yapalım. Sıramızın bittiği yer burası. İşaretleyicimi buraya takıyorum. Şöyle buradan ipi geçirdim. Bu burada dursun. Daha sonra bunu çıkaracağız. Sadece sıramızın bittiği yeri öğrenelim diye. Şimdi bir tane artırma yapalım.
Yani bunun üzerine 2 tane sık iğne yaptım. Bir ör, bir artır, bir ör, bir artır. Toplam 6 tane artırma yapacağız. 18 tane olacak sıra sonunda. Şimdi birinci artırmamı yaptım. Sonra bir tane tek örüyorum. Bir artırma, bir tek. İkinciye artırma yapıyorum. Üçüncüye tek örüyorum. Yani ikinci artırmamı yaptım. Üçüncü artırmamı yaptım. Bir tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı artırmamı yapıyorum. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Dördüncü sıranın sonu 18 tane sık iğne. Beşinci sıradan dokuzuncu sıraya kadar artırma eksiltme yapmadan 18 tane olarak örelim. Şimdi işaretleyicimi buraya takayım. Sıramın bittiği yer burası. Şimdi artık devamında artırma eksiltme yapmadan sadece sık iğne yapacağım. Sıramın 9. sıranın sonuna kadar. Sıralarımızı da şöyle sayalım. Bakın şurası birinci sıra, 2, 3, 4. Şimdi bunun üzerine artırma eksiltme yapmadan dönerek öreceğiz. Sıramızın bittiği yere bir sonraki sıraya geçtiğinizde, sonuna geldiğinde işaretleyicinizi yukarı takın. 9. sıramıza geldiğimizde devam edeceğiz. 9. sıranın sonuna geldim. Çok takılmayın. Burada bıraktım. Hizasına gelsin. Yeter, bir ön bir arka olur. Hiç önemli değil. Ona takılmayın. 2, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra oldu. Başladığım yerinde hizasına geldim. Yeterlidir yani böyle olması. İşaretleyicim burada dursun. Sıramın bittiği yer. Şimdi devam ediyoruz. 10. sıraya geçtik. Bu sırada bir ör bir eksilti yapacağız. 12 tane sık iğne kalacak. 18 taneyi de alt eksiltme yapacağız. Eksiltme 2 sık iğneyi bir sık iğne yapmak demek. Şimdi şu 2 sık iğneyi bir tek sık iğne yapacağız. Yaparken gizli eksiltme yapacağız. Gizli eksiltme, bu başak gibi olanların benden taraflarını alıyorum. Şimdi birini aldım. Sonra diğerini aldım. İkisini birlikte çekiyorum. Şimdi birinci eksiltmemi yaptım. 2 sık iğneyi tek sık iğne yaptım. Birinci eksiltmemi yaptım. Bir tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. 10. sıranın sonu etrafının sayısı 12 tane sık iğne. Şimdi 11. ve 12. sırayı da 12 tane olarak artırma eksiltme yapmadan sadece dümdüz dönerek örüyoruz. 2 sıra boyunca bunu yaptığımızda kolumuz artık tamamlanmış oluyor. Şimdi 2 sıra boyunca sadece böyle sırası gelen yere sık iğne yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi sıra sonuna geldim. Hizasına geldim. Pardon, şurada bırakalım. Onu yaptığımda bitmiş oluyor. Hizasına geldim. Ya yeterlidir. Bu şeye çok takılmayın. Bir ön bir arka ya da her sırada bir üstte de taşıyabilirsiniz işaretleyiciyi. Bunu artık çıkartabiliriz. Bitirirken de şöyle yandaki sık iğneye batıyorum. İplik kaydırma yapıyorum. Bunu bunun içinden geçiriyorum yani. 2 tane zincir çekelim. Ve keselim. Daha sonra bunu da içine ben şöyle yaparım, genelde arkadan geçiririm böyle. Sonra bunu buraya şöyle bir kanadını alıp sabitliyorum. Asla dibinden kesmeyin. Fazla ipimizi içine verelim. Şimdi kolumun ben bir tanesi hazır. Diğer kolunu da yapayım. Şimdi kollarını yaptık. Bacaklarını yapalım. Bunun için 9 tane zincir çekelim. Çeviriyorum.
ilmeğimi oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son çektiğim zincire değil, ondan bir öncekine sık iğne yapacağım. Sonra ikinci sık iğnemi yapıyorum bir sonraki zincire. 2, bir sonrakine geçiyorum. Üçüncü sık iğnemi yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. Dördüncü sık iğnemi yaptım. 5, 6, 7. Son bir tane zincirim kaldı. Buraya yapmıyoruz. Son zincire 3 tane sık iğne yapacağım. Aynı deliğe 8. sık iğnemi yaptım. Aynı deliğe batıyorum. 9. sık iğnemi yaptım. Aynı deliğe batıyorum. 10. sık iğnemi yaptım. Şimdi geri dönüyorum. Şimdi zincirlerin giderken bir halkalarını almıştık. Bir taraflarını. Şimdi dönüşte de diğer taraflarını alacağız. 3 tane yaptım. 10 tane sık iğne oldu. Şimdi 10 değil mi? Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Şimdi geri dönüyorum. Zincirin battıma değil bir sonraki zincire geçiyorum. 11. sık iğnemi yaptım. Zincirin diğer kanatlarını alıyorum. 12. sık iğnemi yaptım. 13. sık iğnemi yaptım. 14. Bir sonraki zincire geçiyorum. 15. 16 ve son zincirimiz kaldı. 2 tane sık iğne yapacağız. 17. Aynı deliğe tekrar batıyorum ve 18. Ve geldik sonuna. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Bunu bunun içinden geçiriyorum. Temelimiz bu. Şunu bakın şurasını yaptık. Şimdi şöyle. Başladığımız zincire yine küçük bir işaretleyici takalım. Sıramızın bittiği yer şuna takalım. Bunu da yaptığımızda bu sonuncu olacak. Yani aslında şimdi ikinci sırayı da 12 tane olarak sık iğne olarak 12 diyorum 18 tane sık iğne olarak örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şunu da örebilirim içine. Şöyle giderken kaybolması için örmeyebilirsiniz. 9. Arkasında içinde kalabilir. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18.yi yaptığımda sıra sonuna geliyorum. İşaretleyicimi şöyle yukarıdaki ilmeğe takayım. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Üçüncü sırada 4 ör 1 eksilt yapacağız. 18 taneydi, 15 tane kalacak. Şimdi birinci eksiltmemizi yapalım. Yine gizli eksiltme. Benden taraflarını alıyorum. Birinci eksiltmemi yaptım. 4 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. Ve sıra sonuna gelmiş oluyorum. Şu an 3. sıranın sonu 15 tane sık iğne. İşaretleyicimi hemen yukarısına geçireyim. Bu burada dursun. Şimdi 3. sırayı yaptık. 4. sırayı da artırma eksiltme yapmadan 15 tane olarak örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
ve 15.yi yaptığımda sıra sonuna geliyorum. İşaretleyicimi yine bir yukarı taşıyayım. Şimdi 4. sıramızı tamamladık. 5. sırada 3 ör 1 eksilt yapacağız. 15 taneydi, 12 tane kalacak. Toplam 3 eksiltme yapacağız. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 1, 2, 3. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Ve sıra sonuna geliyorum. Şu an 5. sıranın sonu. 12 tane sık iğne kaldı. İşaretleyicimi yukarı takıyorum. 6. sırayı da 12 tane olarak örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12.yi yaptığımda sıra sonuna geliyorum. İşaretleyicimi yukarı takıyorum. 7. sırada 2 ör 1 eksilt yapacağız. 12 taneydi. 3 eksiltme, 9 tane kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. İşaretleyicimi yukarı takıyorum. Şimdi şu an 8. sıraya geçtik. 8. sırayı da 9 tane olarak örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sıra sonuna geldim. İşaretleyicimi yukarı taktım. 10. sıraya geçiyoruz. Pardon, 9. sıraya geçiyoruz. 10 demişim. 9. sırada 1 ör 1 eksilt yapacağız. 9 taneydi, 6 tane kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 6 tane kaldı. 11. sırayı da 6 tane olarak örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve son bir sıra daha 6 tane olarak öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6.'ya batıyorum. İpliğimi böyle çekiyorum. 2 tane zincir. İşaretleyicimizi çıkartalım. Sıra sonuna geldik. Bacaklarımız hazır. Yine aynı şekilde ipliği içinden geçiriyorum. Buraya bir yere sabitleyelim. İpin fazlasını da içine verelim. Şimdi gövdeye geçiyoruz. Gövde için sihirli halkamızı yapıyorum. Alt kısmından başlayacağız. Bunları birleştirerek en son çıkacağız. Sihirli halka için yine ipimi böyle çeviriyorum. Tığımı içine batırıp ilmeği alıp bir tane zincir çekiyorum. 6 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu ipliğimizi çekelim. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum.
İkinci sırada hepsinden artırma yapacağız. 12 tane olacak. Birleştirdiğime değil, hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. Yanından ikinci artırmamı yapıyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Dördü yaptım. Yani her sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yapıyorum. Beşinci artırmamı yaptım. Altıncı artırmamı yapıyorum ve sıra sonuna geliyorum. Yine sıra sonunu belli etmek için küçük bir ip takalım. Üçüncü sıraya geçiyoruz. Bu sırada bir ör, bir artır yapacağız. 12 taneydi, 6 artırma 18 tane olacak. Şimdi bir tanesini örüyorum. Bir sonrakinde artırma yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Bir sonrakine üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı artırmamı yapıyorum. Sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 3. sıranın sonu 18 tane sık iğne. İşaretleyicimi şöyle yukarı geçireyim. Şimdi 4. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 2 ör 1 artır yapacağız. 18 taneydi, 6 artırma 24 tane olacak. 2 tane örüyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Son 2 tane ördüm. Altıncı artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Dördüncü sıranın sonu etrafının sayısı 24 tane sık iğne. İşaretleyicimi yine aynı şekilde yukarı kısma takıyorum. Şimdi 5. sıraya geçiyoruz. 5. sırada 6 artırma yapacağız. 3 ör 1 artır 30 tane olacak. 3 tane örüyorum. 1 2 3 birinci artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Şimdi 3 tane ör, 3. artırma 3 ör, 4. artırma gibi 3 ör 1 artırı olarak sıra sonuna kadar yapalım. Sıramızın sonuna geldiğimizde 5. sıranın sonu 30 tane sık iğne olacak. 6. artırmamı yaptım. İşaretleyicimi yukarı çekiyorum. Sıra sonuna geldim. 5. sıranın sonu 30 tane sık iğne. 6. sıraya geçiyoruz. 4 ör 1 artır yapacağız. Sıra sonunda 36 tane sık iğne olacak. 6 artırma yapacağız. 4 tane örüyorum. 1 2 3 4 birinci artırmamı yapıyorum. 4 tane örüyorum. 2 3 4 ikinci artırmamı yapıyorum. 1 2 3 4 bu şekilde 4 ör 1 artırı olarak sıra sonuna kadar yapalım. 7. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 6 artırma yapacağız. 5 ör 1 artır yapacağız. Sıra sonunda 42 tane sık iğnemiz olacak. 1 2 3 4 5 birinci artırmamı yapıyorum.
1, 2, 3, 4, 5. İkinci artırmamı yapıyorum. Bu şekilde 5 ör 1 artır olarak sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi 2, 4, 6, 7. sıramızı tamamladık. 5 ör 1 artır yaptık. Sonuna geldim. 42 tane sık iğnemiz oldu. 8. sıraya geçeceğiz. Bu sıraya geçmeden önce bacaklarını birleştireceğiz. 8. sırayı örerken daha doğrusu bacaklarını birleştireceğiz. Şimdi son artırmamı yaptım. En son sıra sonum bitti. İşaretleyicimi buraya takıyorum. Sıramın bittiği yer. Hemen şimdi yanından bacaklardan bir tanesini alıyorum. Bu arada bu sırada bunu birleştirirken sıramızı da aynı anda yapacağız. Bu sırada 8. sırada 6 ör 1 artır yapacağız. 6 artırma sıra sonunda 48 tane olacak. Bu 48 taneyi yaparken aynı zamanda bacakları da birleştireceğiz. Bir tane buradan alıyorum. Bir tane diğer tarafından. Sonra sıradaki ilmeğimi sık iğne yapıyorum. Bu sırada ne yapacaktık? 6 ör 1 artır. Şimdi birinciyi ördüm. Bir buradan, bir karşı taraftan, bir de bebekten. İkinciyi ördüm. Şuradan bir ilmek daha alacağım. Böyle sıkı tutması için. Ve üçüncüyü ördüm. 3 ördüm. 4, 5, 6. yapmış oluyorum. Bir artırma yaptım. Sonra tekrardan burada yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane örüyorum. Şimdi ikinci bacağımı birleştireceğim. Şöyle. Bir buradan, bir karşı taraftan, bir bebekten. 1, 2 ve bir ilmek daha alacağım. 3 tane ile birleştirdik. Ne yaptık? 8. sırada 6 ör 1 artır yapıyoruz. 48 tane olacak. Bunu yaparken aynı zamanda bacakları da birleştirdik. Şimdi birinciyi 3 tane ile birleştirdim. Araya 7 tane ilmek ördük. İkinciyi birleştirdim. Bu 7 tane ilmeği örerken de yine 6 ör 1 artırımıza devam ettik. 1, 2, 3 ile 4, 5, 6 tane ördüm. Birinci artırmamı yaptım. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6.'yı örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ördüm. 6. artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. 8. sıranın sonu 48 tane sık iğneyi yaptık. İşaretleyicimi bir yukarı taşıyorum. Şimdi 9. sıraya geçiyoruz. Bu sırada bakın kuyruk için şöyle bir ördek kuyruğu detayı verdim. Bunu yapacağız bu sırada. Şimdi bacakların tam arkasına kadar örüyoruz. Bu artık artırma yapmayacağız bu arada. İstediğim genişliğe geldim. Sadece artırma yapacağımız yer kuyruğun oradaki o detay kısmı. Şimdi sıramın sonunu yaptım. Sonuncu artırmamı yaptım. İşaretleyicimi yukarı taktım. Devam ediyorum. 1, 2, 3 dümdüz örüyorum. 4 artırma eksiltme yapmadan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Şöyle bir bakalım. Aynen 27 tane yeterli. Ne yaptığımı size de anlatayım. Şimdi kuyruk için 6 tane artırma yapacağız. Tam kuyruğun bu detayının olan yerde ne yapıyorum? İki bacağının tam ortasını işaretliyorum. Yani orası siz kendiniz de şey yapabilirsiniz. Şöyle katladığımda en arka gelen kısım 6 tane ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amacım burayı ortalayarak arka bacakların tam arkasındaki o kuyruk detayını vermek. O yüzden 27 tane ördüm. Sizin eğer ola ki karıştırdıysanız diye düşünüyorum ama hiç önemli değil. Şu sıra bitim yerlerini ya da şu iki bacağınızı düşünün. Şu şekilde katlayın. En arkadaki 6 taneyi kuyruk detayı vereceğiz. Böyle şöyle düşündüğümde 27, 1, 2, 3 bence tam ortalı. Şimdi artırma yapacağım. 20 tane ördüm. Birinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanından ikinci artırmamı yapıyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Hemen yanından dördüncü, beşinci ve altıncı. 6 tane artırma yaptım. Devamında artırma eksiltme yapmadan örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 tane ördüm. İşaretleyicimi yukarı takıyorum. Şimdi 9. sıranın sonuna geldik. 6 artırma yaptık kuyruktan. Şu an sıranın etrafının sayısı 54 tane sık iğne. Şimdi 10. sıraya geçiyoruz. Devam edelim. Şimdi sayıyorum. Şuraya kadar öreceğim. Sayıyorum. 1. Hiçbir şey yapmıyorum. Yine buralarda artırma eksiltme yapmıyorum. Kuyrukta yapacağız artırma eksiltme. 2, 3, 4. Şimdi buraya kadar örüyorum. Sıra sonu diyorum. Arka kısmına geldim. Tam 28 tane ördüm. 28.yi ördüm. Birinci artırmamı yapıyorum. 6 artırma yapacağız kuyruktan ama yani şöyle birinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Hemen yanından ikinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Sonra bir tane örüyorum. Ve 6. artırmamı yapıyorum. Bir ör, bir artır, bir ör, bir artır yaptık. Bu kısımda 6 artırma yaptık. Şimdi sıra sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 dediğimizde sıra sonuna geliyoruz. İşaretleyicimi yukarı takıyorum. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyoruz. Bu sırada şimdi ben şuraya kadar yine artırma eksiltme yapmadan öreceğim. Kaçıncı sıra? Şimdi biz 10. sırayı tamamladık. 6 artırma yaptık. Kuyruktan bir ör bir artır 60 tane oldu. 11. sırada hiçbir şey yapmadan artırma eksiltme yapmadan 60 tane olarak örelim. Arka kısmında da hiçbir şey yapmıyoruz. 60 tane olarak örelim.
Şimdi biz 11. sırayı tamamladık. 60 tane sık iğneydi. 12. sıraya geçiyoruz. 12. sırada 6 eksiltme yapacağız. 54 tane kalacak. 6 eksiltmeyi de kuyrukta yapacağız. Nasıl yapacağız? Şimdi biz yine sayıyorum. Sıra sonuna geldim. İşaretleyicimi taktım. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya kadar örelim. 29 tane ördüm. Başladığım yerden sayarak 29 tane ördüm. Bir ör, bir eksilt, bir ör, bir eksilt yapacağız. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Eksiltmemi yine gizli eksiltme yapıyorum. Bir tane örüyorum. Bakın bunları benden taraflarını alıyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Ve son 6. eksiltmemi yapıyorum. Kuyruk için böyle bir şey oldu. Devamında sıra sonuna kadar öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane ördüm. Şimdi işaretleyicimi yukarı taşıyorum. Sıra sonuna geldim. Şimdi 12. sırayı tamamladık. Etrafın sayısı 54 tane kaldı. 13. sırada da bu defa yan yana 6 eksiltme yapacağız. 54'te 48 tane sık iğne kalacak. Şimdi yine sayarak buraya kadar örüyorum. 3, 4, 5, 6. Şimdi 27 tane ördüm. Nasıl sağlamasını yapıyorum? Yine bacaklarımız şöyle ön kısım, çünkü burası olacak, kuyruğu tam arkaya istiyorum. Şöyle katladığımda şu şekilde katlayalım ve 6 eksiltme yapacağız. Yani bizim 12 ilmeğe ihtiyacımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 6 da diğer taraf. Şöyle ortaladığımı düşünüyorum. Bu şekilde 6 da diğer taraf, 12 tane. Burası 27 olmaz da 28 olur. Yani ola ki kaydırdıysanız, ama yapacağınız en büyük sağlama yöntemi kuyruğun kaymaması için bacaklarımızın ön kısmı burası. Kuyruğu tam arkaya yapacağız. Katladığımızda arkadaki kısımdan eksiltme yapacağız. 12 tane ilmeğe ihtiyacımız var. Bizim 6 eksiltme yapacağız. Şimdi katladığımda bu tarafında 6 taneyi görüyorum ben. Ben istediğim yere geldim. 27 tane ördüm. Şimdi birinci eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından ikinci eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Ve son 6. eksiltmemi yaptığımda böyle arkasına minik tatlı bir kuyruk detayı oldu. 6. eksiltmemi yaptım. Dümdüz örüyorum artık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. İşaretleyicimi yukarı takıyorum. Şimdi 13. sıranın sonundayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. sıranın sonundayız. Etrafın sayısı 48 tane sık iğne. 14. sırada 6 ör 1 eksilt yapacağız. 6 eksiltme, sıra sonunda 42 tane sık iğne kalacak. Şimdi birinci eksiltmemi yapıyorum. Yine gizli eksiltme yapıyorum. 6 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
İkinci eksiltmemi yapıyorum. 6 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 6 tane örüyorum. 2, 3, 4. İlmek kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 6 tane örüyorum. 3, 4, 5, 6. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncı eksiltmemi yapıp 6 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6.'yı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. İşaretleyicimi yukarı kısma taşıyorum. Bakın çok güzel hatları oluşarak devam ediyor bebeğiniz. Arka kısmı, ön kısmı. Şimdi 14. sırayı 6 ör 1 eksilt yaptık. 42 tane kaldı. 15. sırayı da artırma eksiltme yapmadan 42 tane olarak örelim. Ve sıra sonuna geldim. Şu an 15. sırayı tamamladım. 42 tane olarak ördüm. 16. sırada 5 ör 1 eksilt yapacağız. 6 eksiltme yapacağız. Toplamda sıra sonunda 36 tane sık iğnemiz kalacak. İşaretleyicimi yukarı taktım. Devam ediyorum. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 5 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 5 tane örüyorum. 2, 3, 4, 5. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 5 tane örüyorum. 2, 3, 4, 5. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 5 tane örüyorum. 4, 5. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 5 tane örüyorum. 3, 4, 5 ve son 6. eksiltmemi yapıyorum. 5 tane ördüğümde 3, sıra sonuna geliyorum. Şu an etrafının sayısı 36 tane sık iğne kaldı. İşaretleyicimi yukarı takıyorum. Şimdi 17. sırayı da 36 tane olarak artırma eksiltme yapmadan örelim. 18. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 4 ör 1 eksilt yapacağız. 36 taneyi de 6 eksiltme 30 tane kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 3, 4. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. Bu şekilde 4 ör 1 eksilt olarak sıra sonuna kadar yapalım. Ve sıra sonuna geldim. 4 ör 1 eksilti yaptık. Şu an etrafın sayısı 30 tane kaldı. 18. sıranın sonundayız. 19. sırada artırma eksiltme yapmadan 30 tane olarak örelim. Sıra sonuna geldim. 30 tane ördüm. İşaretleyicimi yukarı kısma takıyorum. İşaretleyicimi kaybetmiyorum sıra sonumu. Devam ediyorum. Şu an 30 tane ördüm. 19. sıra. 20. sırada 3 ör 1 eksilti yapacağız. 24 tane sık iğne kalacak. Toplam 6 eksiltme. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum.
3 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar 3 ve 1 eksilti olarak yapalım. 3 ve 1 eksilti olarak yaptım. Sıra sonuna geldim. İşaretleyicimi yukarı takıyorum. 24 tane sık iğne kaldı. 21. sırayı da artırma eksiltme yapmadan 24 tane olarak örelim. 22. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 2 ör 1 eksilt yapacağız. 18 tane sık iğne kalacak. Şimdi birinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. 18 tane kalıyor. Şimdi bu sırada önce kollarını birleştireceğiz. Sonrasında şey yapacağız. Artık içine elyaf dolduracağız. Şimdi burada şöyle. Şimdi sıra sonundayım. Ama mutlaka bunun sağlamasını yapın. Şimdi ben size nasıl sağlamasını yapacağınızı göstereceğim. Sıradaki yine ilmekle sayacağız ama yapacağımız şey sağlaması. Şimdi 18 tane sık iğne var. 18 tane sık iğnenin 4 kısmını buraya kullanacağım. 4 kısmı buradaki ön boşluk, 4 kısmı arka boşluk. Kolları da 5'er tane ile birleştireceğiz. 2 tane bacak. Burası kuyruk kısmımız. Bacakları böyle. Bakın bacakları yaptığımda şöyle ortalıyorum. Burada yani ön kısımda 4 tane kalacak. Ona göre planlamamı yapıyorum. Şimdi 1 2 Şimdi 1 2 3 4 taneyi şey olarak göreceğim. 3 4 5 5 tane ördüm. Şöyle tekrar bir bakıyorum. İstediğim şey şu orta kısımda 4'ü kalması. Şöyle 1 2 3 4 aynen 5 ve 6 tane örüyorum. 6 tane ördüm. İşaretledikten sonra yaptığım şey, katladıktan sonra şu ön 4 taneyi önü gibi düşündüm. Sonra burada dönüşte da diğer kolunu yapacağım. 6 tane ördüm. Şimdi kolunu birleştirelim. Bunu yapmak istemezseniz, şu kısım zor gelirse, ben örerken yapmak istiyorum, hiç birleştirmeden burayı 18 tane olarak da örebilirsiniz. Sonra üzerine dikersiniz. Ama bu hali daha bence pratik gibi olduğu için, bilmiyorum, dikişle uğraşmamak için. O yüzden mümkün mertebe ben dikişsiz tarif hazırlamaya çalışıyorum. Bunda da birazcık mantığını anlatıyorum aslında size. Sıra takibinden ziyade şunu yapmanız daha bence doğru sonuç çıkarır. Şimdi kolumuzu da 5 tane ile birleştireceğiz. Bir buradan, bir karşı taraftan alıyorum. Sonra bir tane de sıradaki ilmeğimi. Zaten bu sırada artırma eksiltme yapmayacaktık. 18 tane olarak örecektik. Bir buradan, bir karşı taraftan. 2 3 Şöyle topla yapalım. 4 Bir tane de buradan. 5 taneyi aldım. Aslında aralarını toplayarak aldım, fark ettiyseniz. Çünkü buradaki ilmekler 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane falandı. Ben 5'e aldım. 5 tane ile birleştirdim. Sonra ne yapıyoruz? 4 tane örüyoruz. 1, 2, 3, 4 tane örüyoruz. Sonra diğer kolu alıyoruz. Bir buradan, bir karşı taraftan, bir de bebekten. 1, 2,
2, 3, 4. Şu sonuncuyu da alalım. 5 tane yaptık. Bakın çok güzel bacaklarımız, kollarımız birleşti. Şimdi içine elyafımızı dolduralım. Kuyruğumuza kontrol edelim. Tam arkasına geliyor. Bakın kollarımız yana geliyor. Bacaklarımız da böyle. Kuyruğumuz da arkada. Bu kısma kadar dikişsiz olarak geldik. Şimdi içine güzel bir şekilde boncuk elyafımızı dolduralım. Şu detay kısmı çok da şeylerini ilmekler çünkü esnemeye de zaten müsait. O yüzden onu yapmadan ama bizim detay verdiğimiz yerlere güzelce ilmek diyorum, elyafları yerleştirelim. Böyle mesela kuyruk detayımız var. Oraya güzel elyafımızı yerleştirelim. Zaten boynumuz açık kalacağı için henüz daha uzayacak boynumuz. Kafada biteceği için yani ilerleyen şeyde de koyabiliriz. Yalnız boyun gerçi bir tık daha küçülecek. Yani gövdeye güzel doldurmak aslında önemli. Şu an bence güzel oldu benimki. Bir dördüncü sıraya geçiyoruz. Bu sırada bir ör bir eksilt yapacağız. 12 tane kalacak. Biliyorum şey oldu. Şuradan dolayı sıra sonumuz burada kaldı. Hiç önemli değil. Biz bilelim yeter. Şimdi birinci eksiltmemi yapıyorum. Bir ör bir eksilt yapacağız. Sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yaptığımda sıra sonuna geliyorum. 12 tane kalıyor. Şimdi artık 26. sıradan şu an 26 ile 29. sıranın sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan 12 tane olarak örelim.